eşim sanal seks yapıyor mu? Peki sanal seks yapan eş nasıl anlaşılır? Çok önemli bir konu. Takipte kalın. Başlıyorum. Günümüz dünyasında bir tıkla öpüşmek, bir tuşla sevişmek mümkün. Artık bunun olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki gerçek aşkın yerini tutar mı sanal aşk? Yoksa sanal aşk daha fazla mı zevk veriyor? Artık tartışılan konular bunlar. Kimisi bilgisayar başında sanal ilişki yaşamanın tadını çıkarırken, kimi de sanal bir rakiple nasıl baş edebileceğini düşünüyor. Peki eşim sanal seks yapıyor mu diye soruyorsun. Sanal seks yaptığını nasıl anlarım? Peki sanal seks aldatmak mıdır? Ya da sanal seksin zararları neler? Hadi bunları konuşalım. Eşim sanal seks yapıyor mu sorusunun cevabına başlayalım. Sosyal paylaşım siteleri ve sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bir başkasının ne yaptığını, ne düşündüğünü bir mouse'a tıklayarak öğrenebiliyoruz. Eski sevgilinizi takip edebiliyorsunuz. Hatta ilkokuldaki arkadaşlarınızı bulup grup oluşturuyorsunuz. Hatta bazıları onunla evlenebiliyor. İnternette ki bu aşırı davranışlar kişilerin aslında hayatlarını olumsuz etkileyebiliyor. Çift ilişkileri, evlilikler, yaşanan bu sanal aşklardan ne yazık ki olumsuz etkileniyor. Özellikle uzun süreli ilişkilerde, monoton evliliklerde heyecan yaşamak isteyen kişiler sanal dünyada kaçamak yapmayı tercih ediyorlar. Ve sonrasında da bunun getirdiği sorunlarla boğuşuyorlar. Peki gerçekten sanal seks eğlenceli mi? Eğer eğlenceliyse de bu kadar eğlenceli yapan nedir? Seks bağımlılığı tabii ki. Seks bağımlılığı alkol gibi, madde gibi bir bağımlılık türü. Sosyal ve tıbbi bir problemdir. Seks bağımlılığı bireyin psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için devamlı cinsellikle ilgili eylemlerde bulunma ihtiyacı duymasıdır. Cinsellik ve seks bağımlılığı aslında birbirinden farklı davranışlar olarak düşünmek lazım. Seks bağımlılığı cinselliği zevk amacıyla değil de acıdan kaçmak, kendilerini doyurmak veya stresten uzaklaşmak için kullanır. Toplumda internet kullanan kişilerin bir kısmı sadece ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla internete girerken bir kısmı da yaygınlığı, düşük ücretler nedeniyle emek sarf etmeden birileriyle tanışmak için interneti kullanabiliyor. Özellikle bazıları mastürbasyona düşkün oldukları için internet dünyası onları farklı fantazilere yönlendiriyor. İnternette birçok arkadaşlık sitesi var. Bu sitelerde bu kişiler istedikleri fantazileri, istedikleri özelliklere sahip kişileri arayıp buluyorlar. Bu arayış sonucu da karşıdan gelen olumlu cevap kendilerini daha özgüvenli hissettiriyor. Sanal olarak tercih edilmek kişilerde olumlu duygular, hisler ve hazlar yaratıyor. Aslında bu haz arayışı da davranışın devamını getirip pekiştiriyor. Kişiler daha güvenli olduğunu düşündüğü için, daha rahat konuştukları için sanal seksi tercih ediyorlar. Sanal seks cinsel sorunlara sebep olur. Genellikle benlik değeri düşük olan, kendine olumsuz bakan kişiler internetin sunduğu sohbet odalarında çeşitli fantaziler kurarak kişilerle hiçbir yüz teması kurmadan sosyalleşebiliyorlar. Bunun dışında ciddi fonksiyon bozukluğu olan, cinsel fonksiyon bozukluğu olan kişiler de sanal seksi tercih edebiliyor. Aynı zamanda sanal seks kendisi de cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açıyor. Aslında yani bir kısır döngü söz konusu. Sanal seksten gerçekten eğlenceli olabilir mi diye bahsedecek olursak, sanal seks aslında başta kişide cinsel haz duygusunu yaratıyor. Kişi gerçek yaşamda gerçekleştiremediği fantazilerini bu yolla gerçekleştirdiği için cinsel doyuma ulaşıyor. Ama sanal seks bağımlılık haline gelmediği başladığı zaman işte o zaman kişide utanç, suçluluk duygularına sebep oluyor. Kişi giderek kendini sanal seks yapmaktan alıkoyamıyor. Sanal sekse de yönelen bu kişiler gerçek cinsellikten de uzaklaşıyorlar. Çünkü cinsel ilişkide istedikleri özgürlükte davranamıyorlar. Kişinin yaşamında sanal seks ön plana geçtikçe de gerçek yerine
sanal arayışa doğru bir yönelme oluyor. Sanal seksin zararlarını konuşacak olursak, sanal seks kişinin işini, aile yaşamını ve hayatını etkilemeye başladığında kişinin yaşamında sorun haline gelir. Bazıları sanal seks yapmaktan işlerine hatta konsantre olamamaya başlıyorlar. Evde eşine, çocuklarına karşı sorumlulukları, ilgilenmek yerine onların böyle uyumalarını dört gözle bekliyorlar. Sabaha kadar sanal seks yapıp rahatlama yolunu tercih edebiliyorlar. Kişi giderek arkadaşlarından uzaklaşmaya, sürekli ekran karşısında oturur hale gelmeye başlıyor. Peki sanal seks aldatma mıdır? Aldatmak göreceli bir kavramdır. Zihinde başlar. Birçok kişi sanal ilişkileri aldatma olarak görmez. Çünkü ortada gerçek bir temas yok, gerçek bir ilişki yok derler. Fakat buradaki bir ilişki türü ve bu bir arayış. Kadın ya da erkek eşini bu durumda yakaladığında aldatıldığını düşünmesi son derece normal. Burada önemli olan diğer bir husus ise sanal seks yapan kişilerin, eşlerinin, partnerlerinin ne hissettiği oluyor. Kendini gerçekten aldatılmış hissediyorlar. Sanal seks yapan eş nasıl anlaşılır? Hadi bakalım hanımlar, takip edin. Devamında dinleyeceğiniz şeyler çok önemli. Sanal seks yapan kişiler genellikle eşlerinin uyumasını bekler. Ya da onlara erkenden uyumaları yönünde baskı yaparlar. Teknolojinin gelişmesiyle artık cep telefonları sanal sekste de sık kullanılıyor. Artık bilgisayara çok da ihtiyaç yok. O yüzden bu kişiler cep telefonlarını sürekli yanlarında taşıyorlar. Tuvalete bile gittiklerinde telefonlarıyla gidiyorlar. Bu kişilerin tuvalette kalmaları süreleri de giderek uzayabiliyor. Burada diğer bir konu. Bilgisayar ekranı biri gelince hızlıca kapanabiliyor. Sürekli siteleri takip ederlerken, partner arayışına girerlerken de bunları da daha çok gündüz iş saatlerinde yapıyorlar. Bazıları da paralı kanallara giriyorlar, borçlanıyorlar. Kredi kartlarına yansıyabiliyor. Kredi kartı takip edilebilir. Peki, diğer bir konu. Sanal seks sağlıklı mıdır? Mastürbasyon yapmak doğal bir davranış, doğal fizyolojik bir davranış olarak kabul ederiz. Kişiler mastürbasyon yaparken görsel, fantazi, düşünsel bir takım cinsel uyaranlara ihtiyaç duyarlar. Bu insanoğlunun doğal bir davranışı. Burada sorun olan bu davranışı gerçekleştirirken kişinin işini, ailesini, çevresini olumsuz etkilemesi ve giderek sorun yaratmasıdır. İşte bu durumda problem olur. Ne yapmak gerekir? Bu durumda eşlerden birinin sanal dünyaya bağımlı olması durumunda bu konuyla ilgili çalışan bir uzmandan yardım almak gerekir. Çünkü bu durum kendi kendine düzelecek bir durum değildir. Bir hastalıktır ve düzelmesi için kişinin davranışlarını kontrol etmeyi öğrenmesi, sıkıntı ve öfkeyle başa çıkmayı öğrenmesi, iletişim kurabilme becerilerini geliştirmesi gereklidir. Sanal seks yapan kişiler sonradan çok suçluluk duyarlar. Sanal seks yapan kişiler ilk başlarda haz alır, rahatlar, doyuma ulaşırken sonraki süreçlerde yerini suçluluk duyguları ve aslında yaşadığı bu durumdan, bu kısır döngüden kurtulma duygusu oluşuyor. Kişi kendine bir daha yapmayacağım diye söz veriyor. Ama ertesi gün kalkıyor, kısır döngünün içinde kendini tekrar buluyor. Yani tedavi için bir uzmana başvurmanız gerekli. Neden sanal seks bağımlılığı oluyor biliyor musunuz? Ta çocuklukta başlayabiliyor. Seks bağımlılığı genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde başladığını biliyoruz. Özellikle kaosun olduğu, şiddet ve ilgisizliğin olduğu ailelerde ve bu ortamlarda büyüyen çocuklarda seks bağımlılığı riski diğer topluma göre, diğer çocuklara göre fazla oluyor. Bu çocuklar sıkıntılarından uzaklaşmak, rahatlamak için mastürbasyon yapmaya başlarlar. Daha sonra da porno filmleri, dergileri giderek de meraklarında artış olur. Böylece rahatlama yolunu cinsellikte keşfeden ne yazık ki bu çocuklar daha sonra seks bağımlısı haline ne yazık ki gelebiliyorlar. Daha çok yüz yüze ilişkiyi sevmeyen, içine kapanık, sosyal izolasyonu seven kişiler genellikle sanal sekse yöneliyor.
Tabii ki kendi vücudunu teşhir etmeyi sevenleri de, yani teşhirciler de sanal sekse yöneliyor. Sanal seksle ilgili bütün verileri verdim. Umarım içinizde bu şekilde olan aileler yoktur. Cinsellikle ilgili merak ettiğiniz konuları bu videonun altına yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın efendim. Görüşmek dileğiyle.